7 yıllık iPhone 6s 2022 yılında alınır mı? Gelin bunun hakkında konuşalım. Dostlar, öncelikle iPhone 6s'in bütün özelliklerini kenara bırakarak 16 GB'lık versiyonunu kesinlikle ve kesinlikle almanızı önermiyorum. Çünkü 16 GB'lık herhangi bir telefon artık ihtiyaçlarımızı karşılamayacaktır. Bunun haricinde iPhone 6s'in kamera, performans, batarya gibi konularda bizlere neler sunduğuna da birazdan değineceğiz. İsterseniz ilk olarak tasarım değerlendirmemize başlayalım. Tasarım noktasında iPhone 6s çıktığı dönemin şartlarını düşündüğümüzde gerçekten güzel bir tasarımla geliyor. Genel hatlarıyla alıştığımız ekran kasa oranı ve aynı kasa boyutuyla karşımıza çıkarken özellikle iPhone 6s'in altın rengi cihaza daha güzel bir hava katıyor. Malzeme yapısı olarak da telefonumuzda iPhone 6'ya göre daha dayanıklı bir kasa yapısı bulunuyor. Burada 7000 serisi alüminyum bir kasayı görebiliyoruz. 6s'te artık kasanın eğilip bükülmesi gibi problemlerle karşılaşmadığımızı da söyleyeyim. Elde tutuş hissiyatı olarak da halen premium bir telefon diyebilirim. Telefonu elinize aldığınız zaman kaliteli bir kasanın kullanıldığını hissediyorsunuz. Yani dostlar, günümüzdeki çoğu orta segment Android telefondan da çok daha başarılı bir malzeme yapısının olduğunu söyleyebilirim. Kalınlık ve ağırlık tarafında da iPhone 6s 7.1 mm'lik kalınlığa ve 143 gramlık ağırlığa sahip. 6s boyutuna göre oldukça ideal bir kalınlık ve ağırlıkla geliyor. Özellikle telefonu tek elle uzun süreler kullansak dahi hiçbir şekilde elimizi yormadığını da söyleyeyim. iPhone 6s'in ön yüzüne baktığımız zaman da burada klasik home tuşu ve kalın çerçeveleri görüyoruz. Bu tasarım yapısının dezavantaj veya avantaj olması tamamen size kalıyor. Yani Apple'ın bu klasik tasarımını seviyorsanız bu kalın çerçeveler sizin için bir problem olmayabilir. Şimdi tasarımdan ekran tarafına geçtiğimizde Apple'ın Retina IPS LCD panele sahip olan 4.7 inçlik HD Plus çözünürlük, 60 Hz tazeleme hızıyla gelen ve inç başına düşen piksel yoğunluğu noktasında da 326 ppi'lik değerle önümüze çıkan bu ekranda True Tone ve iPhone 11 serisiyle kaldırılan 3D Touch desteğinin olduğunu da söyleyeyim. Yani True Tone desteğiyle beraber iPhone 6s ortam ışığına göre ekranın renk dengesini ayarlayabiliyor. Dostlar, burada ekranın çözünürlüğü düşük seviyede kalsa da günlük kullanımda kesinlikle pikselleri saydırabilecek derecede veya soluk kalitesiz bir görsel deneyim sunan bir ekranla gelmiyor. Ama iPhone 7, 8 gibi modellere kıyasla renklerin canlılığı ve ekranın genel görsel deneyimi biraz daha alt seviyede diyebilirim. Ama genel olarak görsel deneyim açısından çok yüksek beklentileriniz yoksa, telefonda çok fazla dizi film izleyen birisi değilseniz iPhone 6s'in ekranında sizi memnun edecek diyebilirim. Ek olarak parlaklık oranına baktığımız zaman da 500 nitlik maksimum parlaklıkla önümüze çıktığını söyleyeyim. Kış aylarında bu parlaklıkla çok bir sorun yaşamıyoruz, fakat özellikle yaz aylarında güneşli ortamlarda ekranı görmekte zorlandığımızı söyleyeyim. Ama bunun yanında eğer alacağınız telefonda yan sanayi bir ekran varsa panel kalitesi her anlamda daha zayıf olacağından hem güneş altında hem de günlük kullanımda daha kötü bir deneyim verecektir. Dostlar, eğer telefonda önceliklerinizden biri ekransa iPhone 6s'i kesinlikle almanızı önermiyorum. Çünkü hem ekran boyutunun küçük olması hem de kalın çerçeveleri nedeniyle herhangi bir şeyler izlerken seyir zevkini bozan detaylardan diyebilirim. Şimdi telefonumuzun bence fiyatına göre halen iyi olduğu alanlardan birine, yani kameralarına bakarsak, arka tarafta 12 megapiksel değerinde f2.2 diyaframa sahip olan HDR yapay zeka ve 5 elementli lensle gelen kaliteli bir sensörle karşılaşıyoruz. Bu kamera fotoğraf çekim kalitesi olarak şu anda bulunduğu 1500-2000 TL bandındaki fiyatını hesaba kattığımızda ışığın yeterli olduğu ortamlarda fiyatına oranla gerçekten halen iyi bir performansı bizlere verebiliyor. Bence Apple'ın kamera performansı olarak başarılı olmasındaki en büyük etken renkler olması gerektiği gibi abartıya kaçmadan önümüze çıkıyor. Özellikle ışığı doğru bir şekilde aldığımız zaman da iPhone 6s'te kaliteli kareler yakalayabiliyoruz. Bu kameranın en büyük dezavantajı ise ortam ışığı biraz azalsa bile fotoğraflarda grenlenmeler oldukça fazla oluyor. Bunun haricinde anı yakalayabileceğimiz, günü kurtaracak fotoğraflar çekebildiğimizi belirteyim. Fakat cihazımızda herhangi bir portre modu bulunmuyor. Bu da 7 yıllık bir cihaz olduğunu düşünürsek zaten çok bekleyeceğimiz bir şey de değil. Ön kameraya baktığımız zaman ise maalesef burada 5 megapiksellik düşük çözünürlüklü bir kamerayı görüyoruz. Ön kamera olarak günümüzün gerçekten bayağı gerisinde kalıyor. Video çekim performansına baktığımız zaman da kamera konusunda
konusundaki en etkili olduğu taraf video performansı diyebilirim. Burada 4K 30 FPS'te AIS desteğiyle birlikte kaliteli videolar çekebiliyoruz. Stabilizasyon noktasında OIS olmadığı için çok iyi olmasa da iPhone 6s'in ana kamerası kendi fiyat bandındaki pek çok Android modele göre daha iyi seviyede. Yani dostlar, kamera tarafında 7 yıllık bir cihaz olmasına rağmen bence halen başarılı diyebilirim. Şimdi kameradan donanım kısmına geçtiğimiz zaman burada Apple'ın eskimeyen işlemcilerinden 16 nanometre mimarili Apple A9 işlemcisi önümüze çıkıyor. Bu işlemcimize eşlik eden RAM miktarımız 2 GB iken depolama alanı olarak da 16'dan 128 GB'a kadar seçenekler sunulmuş durumda. Açıkçası telefona çok fazla oyun yüklemiyorsanız ve çektiğiniz videoları da ara ara bilgisayara aktarıyorsanız 32 GB'ın da nispeten yeterli olabileceğini söyleyebilirim ama bence en az 64 GB'lık modele bakmanızı öneririm ve teknik detaylara girmeden gündelik kullanımda ve oyunlarda bize nasıl bir performans verdiğini de değinelim. Öncelikle PUBG'de HD grafiklerde 30 FPS'te oynatabiliyor. 7 yıllık bir telefonun HD grafiklerde PUBG'yi çalıştırabilmesi bile gerçekten güzel bir detay. Oyun performansı açısından da FPS drop'u ara ara olabiliyor ama oynanmayacak düzeyde değil. Genel olarak güzel, keyifli bir oyun deneyimi verdiğini söyleyebilirim. PUBG harici iPhone 6s diğer tüm oyunları oynarken de bize halen sorun yaşatmıyor. Fakat özellikle PUBG gibi işlemciyi yoran yüksek grafikli oyunları uzun süre oynadığımızda cihazımız biraz fazla ısınıyor ve pili de oyunlarda çok hızlı bir şekilde tüketiyor. Ortalama 2 saatlik bir oyun sonrasında bataryamızın tamamen bittiğini belirteyim. Eğer telefonu yoğun bir şekilde kullanıyorsanız hem de fazla oyun oynuyorsanız piyasada muadil olarak satılan yüksek miliamperli bataryaları almanızı öneririm. Bu bataryalarla %30'luk ek bir batarya performansı elde edebiliyoruz. Dostlar, günlük kullanımda da iPhone 6s iOS 15 sürümünde halen performanslı bir şekilde çalışıyor. Eğer iOS ekosisteminde pil sağlığımız kötü bir seviyede değilse telefonumuz uzun yıllar yavaşlamadan gidebiliyor ki bunu da iPhone 6s'te şu anda canlı görüyoruz. Yani genel kullanımda iPhone 6s bize halen güzel, tepkisel bir deneyim sunuyor. Küçük boyutuyla birlikte de tek elle kullanması oldukça kolay. Dostlar, performans konusunda iPhone 6s beklentilerinize bağlı olarak 2-3 yıl daha sizi götürebilir. Tabii ki burada dediğim gibi cihazın batarya sağlığı performansında çok büyük bir etken. Yani batarya sağlığınız %80'lere ve daha altına geldiği zaman telefonunuzda kasma, donma sorunları yaşayabilirsiniz. Bunu yaşamamak için bataryayı güncel tutmanızı öneririm. Şimdi telefonumuzun batarya özelliklerine hızlıca bir değinelim. Burada 1721 mAh'lik küçük bir batarya bizleri karşılarken hızlı şarj kısmında bir beklentiniz olmasın. Sadece 5 Watt desteklediğini söyleyelim. iPhone 6s'i sıfırdan %'de de bu adaptörle 2-2,5 saat aralığında doldurabiliyoruz. iPhone 6s batarya performansı olarak eğer üzerinde yüksek miliamperli bir batarya yoksa gerçekten çok kötü. Fakat iPhone 6s piyasada muadil olarak satılan söylemiş olduğum yüksek miliamperli bataryalardan alırsanız batarya performansınızı en azından normal kullanımda akşama kadar götürebilecek seviyeye çıkartabiliriz. Bunun haricinde orijinal veya yan sanayi 1700 mAh'lik bir pille de ortalamada 3 saat, zorlarsanız da en fazla 3,5 saat gibi ekran süreleri alabiliyoruz. Yani gün içinde yoğun bir kullanıcıysanız en az 2-3 kez telefonu şarj etmemiz gerekebiliyor. Şimdi güvenlik seçeneğinden bahsedersek burada yalnızca Home tuşuna entegre edilmiş ikinci nesil Touch ID sensörünü görüyoruz. Bu Touch ID sensörü gerçekten çok stabil ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Parmağımızı dokundurduğumuz anda ekranın kildinden hızlıca kurtuluyoruz. iPhone 6s'in hoparlörlerine değindiğimiz zaman da burada mono, yani tek bir hoparlörle gelirken bu hoparlör hem ses yüksekliği olarak hem de seslerin doygunluğu tarafında çok başarılı değil ama kesinlikle kötü bir kalitesi de yok. Sesler net, pürüzsüz fakat hem yükseklik olarak hem de seslerin kalitesi günümüz standardının gerçekten gerisinde kaldığını hissediyoruz. Buna ek olarak suya ve toza karşı dayanıklılıkta herhangi bir koruması bulunmayan iPhone 6s'in yazılım kısmında iOS 9'da duyurulmuşken şu anda iOS 15 sürümünde sorunsuz bir şekilde aldı ve iOS 16'yı alacağı da konuşuluyor. Zaten şu an için bile iPhone 6s dünyada en uzun süre güncelleme alan telefon. Genel yazılım performansı olarak stabilite ve verimlilik açısından iOS cihazlarda uzun yıllar sorun yaşamıyoruz. Bunun en büyük örneği de iPhone 6s diyebilirim.
Dostlar, son bir değerlendirme yaptığım zaman da iPhone 6s özellikle düşük bütçeyle iyi bir kamera performansı isteyenler için halen mantıklı bir tercih olabilir. Ama illa bir iOS cihaz kullanmak istiyorsanız bütçenizi biraz daha arttırıp iPhone 7'ye bakmanızı öneririm. Çünkü artık iPhone 6s yazılım desteğinin yavaş yavaş kesilmesiyle güncelliğini de kaybedecek bir cihaz. Bu yüzden uzun süreli kullanım hedefliyorsanız iPhone 6s iyi bir tercih olmayacaktır. Ama yine de 7 yıllık bir cihaz olduğunu düşündüğümüzde halen başarılı olduğunu da söyleyebilirim. Peki sizler iPhone 6s hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ve halen kanalımıza abone değilseniz alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.